8'de Sağlık'ta şimdi konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı operatör doktor Cemal Hacı. Cemal hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyiyim. Çok teşekkür ederim. Siz? Biz deyiz. Yüz germe ameliyatlarından bahsedeceğiz bugün ama öncelikle şunu sormak istiyorum. Tüm kozmetik işlerde aslında her şeyde öyle. Bizim cerrahilerimiz de öyle ama kozmetik cerrahilerde yara izi çok daha önemli. Bu tip ameliyatlarda yara izi kalıyor mu, oluyor mu? Oluyorsa bunu gidermek için veya azaltmak için yapılabilecek bir şeyler var mı? Şöyle, yani tüm yüz germe ameliyatlarında yara izi kalma ihtimali vardır. Aslında tekniği uygun uygularsak ve hastanın bedeninde bir problem yoksa yara izinin iyileşmesiyle alakalı ciddi bir sorun olmayacaktır. Daha sonra skar revizyonu yapılabilir, yüz germenin kendisinin revizyonu yapılabilir. Sorunlar olabilir. Önemli olan başta olmaması için uğraşmak, uygun tekniği kullanmak ve olursa da çözümleri hastaya sunmak. Ama önlemleri almaya çalışıyoruz muhakkak. Yani sonuçta bir cerrahi Zaten, yapıyoruz. Evet, kesi olan her yerde illaki iz olur. Ama yüzün avantajı yüzdeki kesiler güzel iyileşir. Kanlanması güzel bir bölge olduğu için öyle sırt gibi ya da işte ekstremite gibi değildir aslında. Öyle bir avantajımız var. Hocam peki ameliyat sırasında komplikasyon olur ise nasıl bir yol izliyorsunuz? Şimdi cerrahi komplikasyon ameliyat esnasında çok olmaz aslında. Tabii ki olabilir. Daha ziyade bizim komplikasyonlarımız uzun dönemde ortaya çıkar. Yani bu kişinin işte asimetrisi olması, yapılan cerrahiden memnun olmamasına sebebiyet veriyor. Bunları düzeltmek için şeyler yapıyoruz. Onun haricinde ameliyat esnasında çok ciddi bir komplikasyon durumumuz yok. Çünkü bizim hastalarımız hasta değil de sağlıklı bireylerdir aslında. Eğer bir estetik işlem yapılacaksa zaten bir risk faktörü varsa önermiyoruz işlemleri. Çünkü burada hani sağlıklı bir insan olmalı, sağlıklı bir bedeni olmalı, güzel iyileşmeli. Bunun için cerrahi yapılacaksa yapılmalı. Yoksa acil bir ameliyat gibi değildir zaten. Peki bu yüz germe ameliyatlarında yüzdeki tüm kırışıklıklar, her şey gideriliyor mu? Yani şöyle, tabii ki tüm kırışıklıklar giderilemez. Aslında daha ziyade yaşlanmaya sebebiyet veren cilt elastikiyetinin bozulması, işte yağ pakilerinin sarkması, bunlar işte yüzde torbalanma, nazolabial oluklarda artış, marjinal çizgilerinin ortaya çıkması gibi sonuçlar ortaya çıkartıyor. Ya da boyun sarkıyor. Yani ne kadar genç olursanız olun boynunuzda bir kırışıklık ya da bir şey olursa bu sizi çok yaşlı gösteriyor. Evet, bunları yüz germeyle giderebiliyoruz. Ama çok ince kırışıklıklar için farklı ek metotlar uygulamak gerekir. Yani hiçbir kırışıklığı yani botoks gibi açmak mümkün olmaz cerrahide. Hocam gıdı liposuction'la gıdıdan kurtulabiliyor mu? Boyutuna bağlı aslında. Şimdi çok ağır bir deformite varsa gıdı liposuction yetmeyecektir. Burada önemli olan sadece liposuction mı yapılacak ya da boyun kaslarını germek mi gerekecek? Ya da işte bazen bazı kişilerde subplatizmal yağ dokusu dediğimiz bir yağ dokusu var. Liposuction'la kısmen alınabilir ama tamamının alınması çok mümkün değildir. Daha derinde bir yağ dokusudur ve boynun derin bölgelerinde oldukça hayati organlar var ve zarar verebilirsiniz. Onun için ufak bir kesi yapıp yağ dokusunu cerrahi olarak çıkartmak gerekebilir. Yani aslında kişiyi muayene ettiğimizde buna karar verebiliyoruz. Eğer ciddi bir şey yoksa, evet gıdı liposuction'la gıdısından kurtulabilir. Özellikle cildi de lazer işte benzeri yöntemlerle gerginleştiriyoruz. Ama gıdı liposuction'dan sonra düzgün bir yüz hattı ortaya çıkartabiliyoruz. Bir de rinoplastiden bahsetmek istiyorum. Bu aynı esnada yani rinoplasti yaptığınız anda bir takım dolgu işlemleri özellikle bu yüz asimetrisini gidermek için veya belki rinoplastinin uygunluğunu sağlamak için yapıyor musunuz? Evet, yani yapılmasını da öneriyorum. Yani çünkü memnuniyeti arttırıyor. Özellikle rinoplasti ile birlikte biz yağ enjeksiyonunu öneriyoruz. Ama normal dolgu da yapılabilir. İkisinin avantajı var, dezavantajı var. Yağ dokuların içerisine kök hücre
bulunması cildi biraz daha gençleştiriyor ama sonuçta bir cerrahi işlem yapılması gerekiyor. Ekstra bir işlem. Dolgu da yaptığımızda dolgu da güzel sonuçlar verebiliyor. Dolgunun avantajı dolgu eritilebiliyor. Yağ enjeksiyonunda bir asimetri olursa bunu gidermek oldukça güç oluyor. Rinoplasti ile birlikte, özellikle burun ameliyatı ile birlikte alına, çeneye yağ enjeksiyonları, elmacık kemiğine enjeksiyonlar yüzün oranlarını dengelemek için, fasyal asimetriyi gidermek için oldukça faydalı. Hocam peki burun ve yüz ameliyatları acılı işlemler mi? Hastanın konforu nasıl oluyor devamında? Ağrısı, sancısı çok fazla oluyor Aslında mu? çok ağrılı işlemler değil tabii. Yüz germenin tekniğine göre bir miktar ağrısı olabilir ama burun ameliyatı için öncelikle söylemek gerekirse hastaların çoğunun ağrı kesici kullanmasına bile ihtiyaç olmuyor. Yani çok basit ağrı kesicilerle bunu giderebiliyoruz. İlk gün ameliyat sonrası tabii ki hani bir miktar gerginlik, bir sızlama benzeri durumlar olabilir ama rinoplasti ameliyatını için söyleyecek olursam yani burun estetiği ağrılı bir işlem değildir. Hastaların tabii ki şikayet ettiği konforsuz bir durumu söz konusu, sonuçta ameliyat oluyorlar. Yüzleri şişiyor, bazı kişilerde morarma olabiliyor. Mesela hani rinoplasti ameliyatından sonra benim hastalarımın en çok rahatsız olduğu konu yüzündeki şişlikler. Çünkü ilk 3 gün cerrahiye bir yanıt olarak bu şişme oluşuyor. Çok normal ama hocam. Çok normal. Ama hastalar tabii farkında değil. Yani kişi yüzüne baktığında yüzü gözü şişmiş. Sanki hani birisi yani bir de hani sanki kaza geçirmiş de böyle olmuş gibi bir hissiyatları oluyor. Endişelenebiliyorlar. Ama hani güzel bir buz uygulaması, bizim önerdiğimiz önlemleri alırlarsa bunu da çok rahat atlatabiliyorlar. Yani bizim ekstremite işlemlerinde yaklaşık 3 hafta sürer mesela o şişlik. Hani 3 gün, 4 gün aslında çok bir şey Evet, değil, evet. bir süre değil. Peki bu ameliyatlardan sonra normal hayata dönüş, işe dönüş, mesela hani sedanter işlere dönüş, masa başı veya biraz daha belki hareketli, ağır işlere dönüş ne zaman oluyor? Bizim bandajlarımız tamamen çıkartılması aslında 15 gün sürüyor. İlk bir hafta alçısının tamponunu çıkartıyoruz. Bence alçısının tamponunu çıkarttıktan sonra sedanter ya da işte hani çok ağır bir iş gerekmiyorsa bunları rahatlıkla yapabilirler. Masa başı işlerini yapabilirler. Planlamalarını yapabilirler. Ama hani çok aktif katıldığı bir iş olursa, hani kendisini zorlayacak bir aktivite de varsa bu ödemlerini arttırabildiği için bunu çok önermiyoruz. Yani spora bile 1 ay sonra başlayın diye öneriyorum ben hastalarıma. Ağırlık kaldırmaya 2 ay sonra başlamalarını öneriyorum. Yani burada önemli olan fiziksel aktivite. Yoksa 3. günden sonra yani ödemler indikten sonra da çalışmaya başlayabilir. Hocam peki burun estetiği yaptırmış kişiye siz burun dolgusu yapıyor musunuz? Daha iyi görünmesi için ya da ilave olarak? Burun estetiği olan kişiye burun dolgusu yapmıyorum. Sadece böyle yani kendi ufak revizyonlarımız, ufak düzensizliklerimi düzeltmek için revizyon, minor revizyonlar için aslında biz burun dolgusunu tercih ediyoruz ama ameliyat olmamış kişiye dahi burun dolgusu önermiyorum, yapmıyorum da. Çünkü yani burun dolgusu diğer bölgelerdeki gibi sonuç vermeyebiliyor. Evet, uygun yapıldığında çok güzel sonuçlar alınıyor. Yani bir 10 dakika içerisinde çok güzel bir sonuçla elde ediyorsunuz ama dolgu bir yeri doldurduğu için yapıyı büyütecektir. Yüze uygun mu? Hacmi artıracak. Hacmi artıracak. Yani çoğu insanın burnunu küçültmek için rinoplasti olduğu düşünülürse sanki biraz ironik bir durum gibi. Yani şöyle hani eğer bir kemeri var ve burun kökü düşükse burayı doldurabilirsin. Bence yani şu burun dolgusunun tabii riskleri var. Dolgunun kendisinin riskleri var. Ufak bir işlem olduğu için beslenme ya da işte kan akımını bozabilir sıkıştırdığı için. Çok kötü komplikasyonları var ama çok güzel yapan arkadaşlarımız var. Uygun burnu çok güzel yapıyorlar ve 10 dakika içerisinde bu olay çözülüyor. Yani ben de imrenerek bakıyorum onlara. Peki mevsimsel bir değişiklik, mevsimsel bir tercihiniz var mı? Yani yaz aylarında da mesela rinoplasti veya bu tip ameliyatlar yapılır mı? Yaz aylarında rinoplasti olur. Şimdi kışın farklı koşullar olduğu için kış aylarında farklı önerilerde bulunuyoruz, yaz aylarında farklı önerilerde bulunuyoruz. Yani bir kere güneşten kendisini korumalı. Çünkü
bir travma yaratıyor ve yara iyileşmesini bozuyor güneş. Eğer güneşten kendisini güzelce korursa, güneş kremini güzelce kullanırsa herhangi bir sıkıntı olmaz yaz aylarında. Yani böyle genel bir kanı vardır yaz aylarında ameliyat olunmaz diye. Yaz aylarında insanlar ameliyat olmak istemiyor çünkü tatile gitmek istiyorlar. Hani böyle bir zaman ayırma planlamayla alakalı bir şey aslında bu. Ama istedikleri zaman ameliyat olabilirler. Bunun yazı kışı fark etmiyor. Cemal çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. değerli bilgiler verdin. Sağ Çok ol, güzel çok sohbet teşekkür- oldu. çok teşekkür Ağzına ederim. sağlık. 8'de Sağlık'ta konuğumuz kulak burun boğaz hastalıkları uzmanı, operatör doktor Cemal Hacı'ydı. Kendisiyle yüz germe ameliyatlarından daha çok bahsettik. Oldukça güzel bir sohbet oldu. Şimdi 8'de Sağlık kaldığı yerden devam ediyor. 8'de sağlık tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sırada arkadaşlarımızın hazırladığı görüntüler var. Hep birlikte izleyelim.